Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz üzere dışarıya hazırlanıyorum. Şimdi dışarı çıkacağım. Sizlere Orlando'da bir gece hayatını göstermek istiyorum. Ben genelde cumartesi günleri şöyle bir ayda 2 defa falan dışarı çıkıyorum. Ve bunu herhalde 3-4 senedir yaptığım için de çoğu mekanı biliyorum. Nerelere gidilir, nerelere gidilmez. Size böyle bir gece hayatını göstermek istedim. Siz de kendi şehrinizdeki gece hayatıyla kıyaslayabilirsiniz. Orlando birazcık da Central Florida'da kaldığı için öyle çok böyle çılgın partiler olmuyor burada. Genelde saat 2'de bütün mekanlar kapanıyor, herkes evine gidiyor. Ama Miami kısımlarında sabaha kadar adamlar eğleniyor. Hatta hiç kapanmayan mekanlar da var diye biliyorum. Hatta Space diye bir yer vardı Miami'de. Orada tabii şu an herhalde tadilat yapılıyor. Şu an kapalı ama onun öncesinde mesela insanlar sabaha doğru gidiyordu hatta. Hani çok farklı yerler oluyor. Oradaki insanların gece hayatının kültürü nasılsa ona göre şekilleniyor açıkçası. Dediğim gibi bir Orlando'nun gece hayatını bir göstereyim size, gittiğim mekanları göstereyim. Mekanlar hakkında yorumlar yapayım. Buraya ne tarz insanlar gidiyor şeklinde. Onun dışında da bir sokakları göstereyim size. Sokaklarda neler dönüyor, insanlar nasıl eğleniyor, birbirleri nasıl konuşuyor. Kızlar erkeklerle, erkekler kızlarla nasıl iletişim kuruyor, tanışıyor vesaire. Bir Orlando'nun gece hayatını görün. Normalde siz gece hayatını benim Walking Down the Street videolarında, sokakta yürüdüğüm videolarda görüyorsunuz. Ama böyle tam olarak böyle size downtown'ı göstermedim şu ana kadar. Dediğim bir değişik bir video olsun. Madem dışarı çıkıyorum. Şimdi zaten duşa girdim arkadaşlar. Saçları biraz kurutacağım. Daha sonrasında nemlendiricimi süreceğim. Ve geceye aşağı yukarı hazır olacağız. Ve sizi benimle götüreceğim. Birkaç yere bir gidelim. Size bir göstereyim. Siz daha çok house müzik mi seviyorsunuz? Rap mi seviyorsunuz? Birazcık daha alternatif rock mı seviyorsunuz? Hangi müzik tarzını seviyorsanız ona göre yerler oluyor. Orlando downtown'ı şu şekilde seviyorum ben. Yani bir mekandan bir mekana geçmesi çok kolay oluyor. Amerika'nın bazı eyaletlerinde mesela ben Houston'a gitmiştim. Houston'da öyleydi, Dallas'ta öyleydi. İlla arabanızla hani bir yerden çıkıp tekrar arabaya binip başka bir yere gitmeniz gerekiyor. Ben öyle çok sevmiyorum. Bar hopping dedikleri şeyi seviyorum ben. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. Hani bir mekana gidiyorum, beni sarmıyorsa hemen çıkıyorum, yandakine geçiyorum vesaire. Orlando downtown bunun için uygun, birazcık küçük bir downtown'u var zaten. Neyse görürsünüz. Ben şimdi saçlarımı kurulayacağım arkadaşlar. Bu arada böyle bir outfit giydim, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şöyle bir aşağı indirdiğimde pantolonum da şöyle farklı, bol. Normalde biliyorsunuz ben hep slim fit giyiyorum ama birazcık tarzı değiştireyim dedim arkadaşlar. Birazcık dedim biraz bol giyineyim ama bu şekilde sevdim, yani herhalde pantolonları biraz daha bol alabilirim. Şimdi alabileceğim markalara bakıyorum. Hani güzel markalar bulursam kaliteli onlardan alacağım. Geçen gün bir tane pantolon almıştım. Şimdi yıkadım, kurumadan çıkardım. Bir baktım çekmiş bayağı bir. Yani o yüzden herhalde kurutmaya atmamak gerekiyor ya da sıcakta yıkamamak gerekiyor, soğukta yıkamak gerekiyor. Şu an bir tane pantolonumu kaybettim. Zaten son kalan geniş pantolonum da buydu. Bunu dışarı çıkacağım. Şimdi ben bir saçları kurulayım arkadaşlar. Tamam, saçlar şu an fena gözükmüyor. Hazırız. Şöyle indirelim. Biraz sonra biraz wax sürerim ben. Şu an ama yine fena değil tutuşu arkadaşlar. Sonrasında nemlendiricimi süreceğim. Bakalım hala çekiyor mu? Çekiyor. Şöyle bir nemlendiricim var. Ben bu nemlendiriciyi kullanacağım şu an. Şu şekilde. Şu an sürdüğüm nemlendirici çok ağır değil arkadaşlar. O yüzden hani yüzünüzde böyle parlamalı bir şekil olmayacak. Neyse, gayet güzel. Gece hayatına hazırız. Yavaş yavaş çıkalım. Şimdi downtown'dayım. Benim sürekli geldiğim bir mekan var arkada, adı Robinson. Onun önünden çıktım. Size biraz gece hayatını göstereyim, biraz sokakları göstermek istiyorum. Şu an saat aşağı yukarı 2'ye geliyor. Yani bu ne demek oluyor? Downtown'da mekanlar burada, Orlando'da gece 2'de kapanıyor. Biraz çevreyi göstereyim, bir insanları görün. Yani burada insanlar nasıl eğleniyor vesaire. Onları görmüş olun. Yavaş yavaş turumuza başlayalım. Şu an buradan çıkacağım, merkeze doğru ilerleyeceğim. Sizlere bir ortamı göstermek istiyorum. Evet, şimdi benim gelmiş olduğum yer şu görmüş olduğunuz mekanda. Burasının adı Robinson. Buraya uzun zamandır geliyorum. Güzel house müzik çalıyorlar. Bazen DJ'ler geliyor. Eğlenceli oluyor arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Genelde burada polis arabalarını görürsünüz. Bu da genelde güvenliği sağlamak için oluyor. Yani bazen yani böyle kriminal işler olabiliyor. O yüzden polisler güvenliği sağlıyor. Burada çok fazla içki içen insanlar oluyor vesaire. Yavaş yavaş ilerleyelim.
Şimdi bu sağda McQueen's adlı bir yer var. Burası güzel. Kırmızılı pencereyi görüyorsunuz. Oradan giriş oluyor. Eğlenceli bir yer. Tavsiye ederim. Yeah. Oh shit, what they fucking do? Your night is good? Yeah, Yeah. my night is good. Şimdi burada genelde öğrenci kızlar olabiliyor. Çünkü burada UCF adlı bir üniversite var arkadaşlar. Bu üniversite gerçekten büyük bir üniversite. Final haftası olmadığı zaman, hani midterm haftası olmadığı zaman genelde canlı oluyor. O yüzden sizlere burayı göstereyim. Mesela biraz önceki kız kayıt mı yapıyorsun dedi. Aynen dedim, kayıt yapıyorum. Şimdi mesela burada insanlar acıktıkları zaman mesela Türkiye'de herhalde çorbacıya gidiyorlar. Ben Türkiye'de çok fazla dışarı çıkmadığım için çok bilmiyorum arkadaşlar. Genelde burada hot dog oluyor, pizza oluyor. Genelde bu tarz şeyler yeniliyor. Hani after olarak. Ben de biraz sonra herhalde birazcık pizza yerim. Şöyle bir dilim tabii ki. Çok fazla değil. Bakın adamlar burada hot dog yapıyor. Burada yıllardır yapıyor hatta bu adamlar. Güzel bir iş tabii ki. Benim yürüdüğüm sokaklarda burası. Hani benim yürüme videolarımı izliyorsanız genelde burada oluyor. İnsanlar saat 2'den sonra, içtikten sonra, kafaları bir tık daha iyi olduktan sonra daha güzel reaksiyonlar alıyorum. Ben fazla çok içmiyorum. Yani dışarı çıktığım zaman en fazla 3-4 tane hani tequila shot falan atıyorum. Daha sonrasında bir kokteyl alıyorum. Mesela buraya pizza almak için geliyorum bazen. Size burayı göstereyim. Burada da bazı barlar var. Her zaman gençlerin geldiği. Şarkılardan duyuyorsunuzdur zaten. Hey! İşte böyle tepkiler alabiliyorum bazen. Şimdi kamerayı görünce daha da what the fuck diyorlar. Şimdi burası downtown'un merkezi arkadaşlar. Benim yürüdüğüm yerler genelde buraları. Sağda Taco Bell var. Burada da taco yemeği sevenler varsa Meksika yemeği buraya gelebiliyor. Sokak sanatçıları burada. Burada şovlarını yapıyorlar. Burada Lime var eğer kiralamak isterseniz. Bu şekilde. Hello. Yeah, you know me. I follow you actually. You follow me? Nice to meet you, bro. Nice to meet How you. you doing? How was your night? Well, I tried this. That was good. This is my brand. I try my entrepreneur business with my wheelchair. Okay, okay. And I would like you to follow me, please. Just Okay. internet. You're in my vlog right now. I'm vlogging, so they're gonna see I see it. your video walk in the street in New Jordan. Yeah, walking down the street videos. Everyone is watching you, man. Yeah, You are thank so you. nice guys. I say you, this thank guy you. is like but no, it's good guy. Great night, bro. Thank you so much. Take care, okay? Have a good night, bro. Yeah. Benim takipçiler bazen ve sokakta yürüdüğüm için benim bayağı bir tane insan alıyor arkadaşlar buralarda artık. İşte burada video çeken insanlar, mesela Austin burada, bakın Austin videosunu çekiyor. Sorular soruyor kızlara. Ben de videomu çekeyim dedim. Size hazır göstereyim. Yeah. You know me. Yine tanıyanlar çıktı ama bu sefer İspanyol. Vallahi çok farklı insanlar takip ediyor arkadaşlar. Gece dışarı çıktığımız zaman gerek Portekizce, hani Brezilyalılar olsun, gerekse bu şekilde İspanyolca bana söylüyorlar ama vallahi çok bilmiyorum ben o dilleri. Bir İngilizce biliyorum. Ben genelde arabaları buraya park ediyorum. Burası da yürüme alanı işte. O yürüdüğüm videolar genelde buralarda çekiliyor. Sizlere göstereyim. Sizlere biraz önce bahsettiğim gibi Orlando birazcık daha bar hopping, yani bir oradasınız bir buradasınız. Artık ben bu geceyi bitiriyorum. Biraz sonra bir pizza alacağım bir yerden. O pizza alacağım yere doğru yürüyelim. Zaten arabayı da oraya yakın bıraktım. Orlando'nun gece hayatını görün. Şimdi bu sağ tarafta Wall Street Plaza var. Şimdi bu plaza bayağı bir eski. Ben buraya daha önceden geliyordum bazen. Hani konserler falan oluyor. Bakın yine bir DJ var ama şu an yoğun değil tabii ki. Özel günlerde genelde yoğun oluyor burası. Burası Orlando'nun merkezinde bir yer. Aklınızda bulunsun. Sol tarafta bir üniversite var. Vallahi bunun hangi üniversite olduğunu hiç bilmiyorum. Sağ tarafta da pita bar, bakery, kafe. Bunlar genelde pazar günleri brunch için güzel oluyor. Özellikle buralarda çok fazla... Evet. Yine beni TikTok'ta etiketleyen bir kız var. TikTok'ta böyle dap yapıyor insanlara. O bana selam verdi. Ya çok tanıdık oluyor işte böyle gezdiğiniz zaman, sürekli ben burada sokaklarda yürüyorum ya. Öyle yabancı insanlar oluyor. Ben de hiç tanımıyorum, bazen selam veriyorlar. Ben de selamlaşıyorum.
Şimdi bu sol tarafta Beach'im dedikleri bir yer var. Buraya daha çok hani siyah Amerikalılar geliyor. Afrikan Amerikalılar geliyor. Ben buraya da 6 yıldır hiç gelmedim arkadaşlar şu mekana. Onun hemen yanında Aero dedikleri bir yer var. Bu mekanda da rooftop bir mekan. Fena değil, güzel. House müzik çalıyorlar. Tavsiye eder miyim? Yani ederim aslında. Eskiden geliyordum buraya ama uzun zamandır gelmiyorum. Hemen şu yukarıda genelde house müzik çalınıyor. Sırada bekliyorsunuz biraz ama sıkıntı yok. Zaten Orlando Downtown'ın yavaş yavaş da zaten sonuna geliyoruz. Baktığınız zaman buradan sonra bitiyor arkadaşlar. Bu sokağı kapatıyorlar. Genelde bu sokakta yürüyenler oluyor. How are you, man? Are you good? Where you from? Turkey. Turkey. Yeah. I do want to go to Turkey, man, one day. You wanna go? Let's go to Istanbul. Huh? Istanbul. Oh yeah, to get a tea, you know, go to the train. Yeah, yeah. You know, wearing like a, you know, read a book. Uh-huh. You're recording now? Yeah, I'm recording. Well, to put on YouTube, right? Yes. Listen, I'm Dominican, so you gotta go to Dominican Republic, buddy. Okay, I will go there. Yeah. Bro, have a good night. Yes, sir. Enjoy your night. Böyle işte random insanlarla tanışabiliyorsunuz. Burada mesela polisler bu yolu kapatmış arkadaşlar. Hani Uber driver olduğum zaman buralardaki bütün yolları biliyordum. Nerede park edeyim, nerede ne durayım vesaire. Her neyse. İnsanlara şey yapıyor, selam veriyor bana. You're the guy that always be, you know, like kind of sassy. Yeah. Like, yeah, I seen you do that. You remember me now? Yeah. You were like, oh. Yeah, that's me, You that's know me. all the people be hitting on you, right? Yeah. Yo, yeah, man, come on. Good night, bro. You're in Orlando, I've seen you. Yeah. Adam şimdi tanıdı. Ha, sen sokakta yürüyen çocuksun diyor. Şimdi burada mesela şu arkadaşlar da New York'ta da vardı zaten. Bu arkadaşlar da güzel para kazanıyor. Burada insanları sağa sola götürüyor. Yani Uber'e gitmek yerine. Şimdi benim gittiğim pizzacı burada arkadaşlar. Sağda adı Elixir olan bir mekan var. Burası da daha çok böyle house müzik ama böyle bazen dubstep de olabiliyor. DJ'leri getiriyor tam şu mekan. After party muhabbetlerini seviyorsanız birazcık daha buralara gidebilirsiniz. Bu mekandan sonra genelde insanlar after'a geçiyor. Ben after'a çok geçmiyorum çünkü enerjim bitiyor. Bilmiyorum artık o kadar yani kaldıramıyorum arkadaşlar. Pizza yeri de burası. Şimdi bir pizza alacağım. Biraz acıktım. Tabii bir dilim. Yani çok fazla abartmıyorum bazen cheat day olduğu için. Hafta sonları bir gün cheat day yapıyorum. İşte o gün günlerden bir tanesi. Şimdi şurada bir mekan var arkadaşlar. Burası eskiden Sarı Laf olarak geçiyordu. Burasını kapattılar. Ara sıra buraya geliyordum. Şimdi şöyle baktığımız zaman gece yavaş yavaş dağılıyor. İnsanlar yavaş yavaş evlerine doğru gidiyor. Uber çağırıyor. Şu an içki içtikleri için genelde ben buralarda eskiden Uber yapıyordum. Buraları yoğun oluyor. Polisler buraları kapatıyor mesela. Buradan yolcu alamıyorsunuz. Şuralara geçiyordum, sağa sola geçiyordum. Buradan yolcularımı alıyordum bir 4-5 sene önce. Benim eski Uber videolarımı hatırlayan arkadaşlar varsa Orlando'dan aşağı yukarı burası. Neyse arkadaşlar videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Benim arabayı da ben zaten buraya park ettim. 20 dolara park ettim. Normalde 10 dolara park edebiliyorsunuz ama şu mekana yakın olsun diye, hemen dibinde olsun diye buraya park etmiştim. Şimdi pizzamı yiyeceğim ve gece hayatı aşağı yukarı Orlando'da böyle geçiyor. Yani istediğiniz müzik tarzına göre bir mekan bulabiliyorsunuz. Rap seviyorsanız dediğim gibi rap çalan sürekli mekanlar var ya da house müzik seviyorsanız, elektro müzik seviyorsanız. Şu mesela biraz önce göstermiş olduğum Elixir gerçekten güzel bir yer. Bilmiyorum belki şarkıyı duyabiliyorsunuz ama yani böyle genelde. Dediğim gibi ayda 1-2 dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkmış olduğum zaman zaten görüyorsun insanlar laf atıyor. Onlarla tanışıyorsun, ne yapıyorsun, ne diyorsun, güzel bir connection oluyor. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Özellikle İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu şekilde insanlarla tanışmanız gerçekten çok önemli bence. Çünkü Amerika'ya genelde insanlar ilk geldiği zaman Türk restoranlarında çalışıyor. Yani Türk ev arkadaşları oluyor ya da böyle hani Türk tanıdıkları oluyor ama Amerikalılarla tanıştığınız zaman gerçekten bence sizler için çok daha avantajlı olacaktır. O yüzden Amerika'da yaşayan arkadaşlar bence biraz da Amerikalı arkadaşlar yaparlarsa İngilizceleri daha çok gelişiyor. Ben bunu gözlemledim 6 yıl içerisinde. Tabii benim İngilizcem de mükemmel değil. Zaten videolarda görüyorsunuz. Ama olduğu kadar konuşabiliyoruz. Derdimizi anlatabiliyoruz. Hani meetinglere giriyorum. İş içinde sonuçta İngilizce konuşuluyor. Her neyse ben yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Saat 2 oldu. Şimdi bir dilim bir pizza yedim. Ondan sonra eve doğru geçelim arkadaşlar. Sizlere böyle Orlando'da bir gece hayatını göstermek istedim. Çok fazla tabii hani Miami gibi değil, New York gibi değil. Birazcık daha küçük bir yer Orlando. O yüzden şu an bitti yani. Bakın bir yerden başladık, bir yere kadar geldik. Şu an video 10 dakika olmuş. 10 dakika içerisinde downtown'ı gezebildik. O yüzden burada bar hopping olabiliyor. Bir bardan çıkıyorsunuz, başka bir bara geçiyorsunuz vesaire.
Ben o yüzden Orlando'nun gece hayatını seviyorum. Hani Miami'ye gittiğiniz zaman ya da dediğim gibi hani Texas'a gittiğiniz zaman Dallas olsun, Houston olsun böyle avantajlar olmuyor. Birazcık daha küçük bir downtown'da arabayı park ediyorsunuz, her yere gidebiliyorsunuz. O şekilde umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda bir yorum kısmı var. Bir yorumunuzu bırakın. Abi gece hayatı güzelmiş, gece hayatı kötüymüş, bu ne lan falan yazabilirsiniz. Görüşlerinizi merak ediyorum. Ben dediğim gibi çok fazla gece hayatına İstanbul'da çıkmadım. O yüzden İstanbul'un ne gece hayatını biliyorum, ne İzmir'in biliyorum, ne Çeşme'nin biliyorum. Sadece Amerika'nın biliyorum. Ben öğrencilik yıllarında genelde çalışıyordum. Çok fazla dışarı çıkamıyordum arkadaşlar. Her neyse geceyi yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Austin. What's up, man? What's up, everybody? It's been a long time. No Con since 2019. And now we're here once again. Chad and Tyrone. You already know.